Merhaba. Şimdi yine timerlerle ilgili bir örnek daha yapacağız. Bu örnekte de bir System Tick Timer uygulaması yapacağız. Yani genel amaçlı programımızın diğer yerlerinde kullanabileceğimiz ortak bir zaman kaynağı, bir tick kaynağı gibi kullanabileceğimiz bir tick timer yapacağız. Bunun için eee Timer 4 çok uygun çünkü basit bir timer. Ee, Çok özellikleri yok ama bu amaç için biçilmiş kaftan. Biz de onu kullanacağız. Ee, Şimdi ben eski şeyden kalan örnekten kalan şeyler var. Şuradan yeniden yazmaya başlayayım. Daha sonra temizlerim. HSI div değerini 1'e ayarlayayım ilk başta. Clock master clock'umuzu 16 MHz'e ayarlıyorum. Böylelikle. Herhangi bir clock switch yapmayacağız. Internal osilatörümüzü kullanabiliriz. GPIO'yu daha sonra kullanacağımız için onu da alayım şuraya. GPIO init olayını yapalım. Çünkü biz bu tick timer'ı kullanarak bir delay fonksiyonu yazacağız. Oradan da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey yaparız. LED yakar söndürürüz yeniden. Timer 4'ü kullanacağız dedik. Timer 4 Timebase init fonksiyonunu kullanarak Timebase'i konfigüre edebiliriz. Şimdi bizden prescaler ve periyot değerini isteyecek. Tabloya gidip oradan bir ayar yapmaya çalışalım. Şimdi 16 MHz'de çalışıyoruz. Master clock'umuz 16 MHz'de. Timer 4'ümüz 8 bitlik bir timer. İstediğimiz tik artış süresi, yani her bir tik artışı hangi sürede olacak? Biz bunu 1 milisaniye olarak ayarlayalım. Yani 1 milisaniyede bir değişkeni, global değişkeni bir değerini artıralım. Milisaniye olarak, dolayısıyla zamanı ölçen bir şey olsun o bizim için. Şimdi Timer 4'ün prescaler'ını dolayısıyla kaç yapmamız gerekiyor buradan baktığımız kadarıyla. Zaten Timer 4'te prescaler değeri, yanlış hatırlamıyorsam, 128'i geçemiyordu. Şu overflow'dan bakarsak 128'e ayarlarsak 2 milisaniyelik bir taşma süresi var Timer 4'ün. Periyodu da 125'e ayarlarsak 1 milisaniyelik bir kesme aralığı elde etmiş oluyoruz. Yani şu anda bu şekilde ayar yapabiliriz. İlk de gireceğimiz değer prescaler değeri, ön bölücü değeri tim4. Prescaler en fazla ayarlayabildiğim değer 128'miş zaten. 128'e ayarlayayım. Periyodu da 125-1 yapacağım ki 124 yapacağım. Bu sayede Timer 4'ün 1 milisaniyede bir, her 1 milisaniyede bir bana kesme üretmesini sağlamış oluyorum. Evet. Şimdi Timer'ı 4'ün kesmesini de açalım. Timer 4 interrupt config Timer 4 interrupt update enable yaparak bu kesmeyi de aktif hale getiriyorum. Sonra enable interrupt yapayım. Global olarak kesmeleri aktif hale getireyim ve Timer 4'ün çalışmasını şu satırla başlatayım. Şunları siliyorum. Bunları kolay kopyalamak için şey yaptım. Şunlara gerek yok. Şu an Timer 4 konfigüre edilmiş durumda. 1 milisaniyede bir bana kesme üretiyor. Ve çalışır duruma da getirdik. Periyodunu, prescaler'ını, her şeyini ayarladık.
Bir tane değişken yapalım. Büyük bir değişken olsun. 32 bitlik, 4 byte'lık. Tick değerini tutsun. Veya tick count diyelim. Böyle bir değer tutsun. Her veya şey diyelim ama system tick diyelim ki daha şey olsun. System tick isminde bir değişken olsun. Bu değişken milisaniye cinsinden zamanı tutan bir değişken. Her 1 milisaniyede bir bunun değerini 1 artıracağım. Dolayısıyla ne kadar zamanın geçtiğini bunun üzerinden ölçme şansını elde edeceğim. Şimdi kesmemize gidelim. Timer 4'ten alacağımız update overflow kesmesine gidelim. Bulabilirsem tabii. Evet. Team 4 update overflow kesmesi bu. Bu kesmede system tick değişkeninin değerini 1 artırayım. Başka yapacağım herhangi bir şey yok. Bir de flag'i temizleyeceğiz tabii ki. Kesme bayrağını temizlememiz gerekiyor. Team 4 interrupt update bayrağını temizle. System tick değişkeni main dosyasında tanımlı olduğu için şimdi ben yine kötü bir örnek olarak şurada external olarak bunu tanımlayayım. Yani örneğimiz açısından sorun olmaz ama aslında böyle yapmak uygun değil. System tick diyelim. Bu da burada tanımlı olsun. Yani bu kesmede yaptığımız iş sadece system tick değerini 1 artırıyoruz. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla 1 milisaniyede her 1 milisaniyede bir kesme timer 4 kesmesi çalışıyor. System tick'in değerini 1 artırıyor ve işlemini bitirip çıkıyor. Şöyle bir örnekte aslında şunu deneyebiliriz herhalde. Şuradan bakarsak belki biraz daha güzel olur. Programı büyükleyeyim önce işlemcime. Şeyin çalıştığını bir garantileyelim. Şu değişken galiba yok oldu. Bunu remove etsek, delete diyelim. Evet, system tick değişkenini var viewer'a koyarsak her 1 milisaniyede bir değerinin arttığını tahmin ediyoruz. Bakalım bir şöyle görebilir miyiz? Dolayısıyla ne olması lazım? Bir saniyede bunun değerinin 1000 artması lazım. 22.500 değerinden 3'e geldiğinde 23.500 yaklaşık değerine gelmiş. Evet, yani buradan görüyoruz ki system tick değeri milisaniye cinsinden her 1 milisaniyede artan bir değişken milisaniye cinsinden de geçen işlemcinin çalışmaya başladığı andan itibaren geçen süreyi ölçen bir değişken oldu bizim için. Şimdi biz bir fonksiyon yazalım. Şöyle bir fonksiyon. Bunun nedenini de birazdan açıklayacağım. Int 32t get system tick isimli bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon bize system tick timer'ın değerini döndürsün. Bunu neden yapıyorum? Şimdi arkadaşlar global değişkenlerde bir sorun var. Kesme kullanıyorsanız ve o global değişkene hem kesmeden hem de kesme harici yerlerden erişiyorsanız bazı problemler ortaya çıkabilir. Yani atomik erişim diye internette ararsanız bununla ilgili bilgiye de ulaşabilirsiniz.
Şimdi bizim bu sistematik değişkeni 32 bitlik bir değişken. 4 byte'lık bir değişken. Bizim işlemcimiz 8 bitlik bir işlemci. Bu dolayısıyla sistematik üzerinde yapacağı herhangi bir değişiklik atomik bir işlem değil. Yani işlemcinin tek bir instruction'ında yapacağı bir işlem değil. Bu ne demek oluyor? Ben sistematik değişkenine erişirsem eğer, mesela şurada while döngüsü içerisinde bir yerde erişmeye çalışıyorum. Sistematik değerini kullanıyorum. Burada o yaptığım işlem eğer atomik bir işlem değilse, ki büyük ihtimalle bu şekilde yaparsam, buna dikkat etmeden yaparsam atomik bir şekilde erişemeyeceğim. Araya bir kesme girip ben arada yarım işlem yapmışken, mesela systemtic'in 2 byte'ını ilk 2 byte'ını almışım diyelim ki, onu sonra diğer 2 byte'ın kopyalanmasını bekleniyor falan. Kesme gelip diğer 2 byte'ı değiştirebilir. Yani çok tutarsız değişkenlerle, değerleriyle karşılaşma ihtimalimiz var. Dolayısıyla bunu atomik erişim olmadığı durumda, eğer değişkeninize atomik olarak erişemiyorsanız, değişkeninize düzgün erişmek için bazı yollar var. Bunlardan bir tanesi, kesmeleri komple kapatabilirsiniz o değişkene erişirken. Mesela burada kesmeyi kapatıp bu değişkenin değerini alıp sonra kesmeleri tekrar açabilirim. Ama bu güzel bir yöntem değil. Her zaman e, çalışan bir yöntem. Ama latency dediğimiz şey getiriyor. Yani sonuçta bazı interruptları kapatıyorsunuz. Bütün interruptları kapatıyorsunuz o değişkene erişen. Ve bir sorun oluşabilir. Ya buna dikkat etmek gerekiyor. Ya interruptları kapatabilirsiniz bu şekilde. Veya benim gördüğüm bir güzel bir yöntem var. Onu uygulayacağım şimdi mesela. Nerede gördüğümü hatırlamamakla beraber. Böyle bir harici fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Bu fonksiyon ona atomik erişimi garantileyecek şekilde şeyler yapabilir. Biz burada şöyle bir şey yapalım. GetSystemTick isimli bir fonksiyon olsun. SystemTick'e direkt olarak erişmeyelim de bu fonksiyonu kullanarak erişelim. Bu fonksiyon ne yapsın? Uint32'ye şöyle bir fonksiyon yapalım. Bunu dediğim gibi internette gezinirken bulmuştum. Ama nerede gördüğümü şu an referans olarak gösteremeyeceğim. Evet. Şöyle, o değişkenin, okuduğumuz değişkenin, atomik erişim yapamayacağımız değişkenin değerini okuyoruz. Ee, ve okuduğumuz değer diğer gerçek değişkenin değerine eşit oluncaya kadar da sonsuz bir döngü içerisinde kalıyoruz. Burada neyi garanti etmiş oluyoruz? Şurada arada bir kesme gelme durumu falan olursa, yani eğer sadece şu değişkeni, sistematik değişkenini sadece şu satırla almaya çalışsaydım, bu birkaç instruction'da gerçekleşeceği için arada kesme gelebilirdi. Ve dolayısıyla ben sistematik değişkeninin değerini düzgün alamayabilirdim, hatalı alabilirdim. Ama bu şekilde bunu garantileyerek, şöyle bir döngü içerisinde bunu yaparak bunu garantilemiş oluyorum. Bu şu anda çok sistematik değişkeninin değerine e, kesmeleri kapatmadan doğru değeri almak için kullanabileceğim bir fonksiyon oldu. Evet. Yani internette dediğim gibi bu biraz şey bir konu. Ee, mikro denetleyicilerle çalışırken kesme kullandığınız durumda global değişkenlerde hem kesmeden hem dışarıdan eriştiğiniz durumlardaki problemler diye ararsanız mutlaka kaynağını bulursunuz. Oradan bir araştırma yapın isterseniz. Ben şu anda böyle bir şey yapıyorum. Uygulama yapıyorum. Şimdi bir delay fonksiyonu tanımlayalım. Bu sistematik değişkenini kullanacağımız bir örnek olsun. Milisaniye cinsinden şu isim aslında güzel bir isim olmadı. Bekleme yapan bir fonksiyon olsun. Delay yapan bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyonu da şöyle yapacağım. Benim artık global olarak erişebildiğim
Bir system_tick değişkenim var. Zamanı tutuyor. Milisaniye cinsinden, işlemci başladığı andan itibaren geçen süreyi milisaniye olarak tutuyor. O hale getirmiş durumdayım. Bunun değerini alalım. Ve şu az önce yazdığım fonksiyonu kullanırsam onun değerini alabilirim. Bunun üzerine beklemem gereken süreye ekleyerek bir bitiş süresi belirleyeyim şurada. Ve o bitiş süresi geçmeden de şu döngü içerisinden çıkmayayım. Şöyle bir şey yapabilirim. Sürekli getSystemTick fonksiyonunu kullanarak endTime'la bitiş süresiyle kıyaslıyorum. Bitiş süresinden küçük olduğu sürece bu döngü içerisinde kalıyorum, bekliyorum. Dolayısıyla buraya milisaniye cinsinden bir değer gönderip o kadar beklemesini sağlamış oluyorum. Tabii çok hassas olmayacaktır. Yani böyle 1 milisaniye, 2 milisaniye falan belki yapamaz ama şu anda örnek olarak bizim ledimizi yakıp söndürecek kadar bir delay süresi sağlayacak ve hassas bir delay olacak bu artık. Çünkü timer'ı kullanıyorum. Timer'la bir zamanlama yapıyorum. Oldukça da hassas bir bekleme fonksiyonu olacaktır. Şimdi klasik örnek yaptığımız üzere şöyle yapalım. GPIO write reverse GPIO C GPIO pin 5 led bağladığım pini reverse yapacağım. Şu yeni yazdığım delay fonksiyonunu kullanarak da şurada bekleyelim. Evet, bu şekilde programı çalıştırmayı deneyeceğim. Tabii bu fonksiyonun bir değeri, geri dönüş değeri olması lazım. O da void. Şu an için bizim fonksiyonumuz geri dönüş değeri yok. Başka ne hata var? Şurada da system_tick'ten geri dönüş değeri üretmemiz gerekiyordu. Onu yazmamışız. Onu da yazalım. Evet. Hatalar. Şurada bir sanırım yanlış yazım hatası yapmışım. Onu da düzelteyim. Programımı çalıştırıyorum. Şu kameradan göstereyim size. 1 saniye civarında ledin yanıp söndüğünü görüyoruz. Peki şunu değiştirelim bakalım. 500 milisaniye. Bir de şeyden bakalım. Şuradan lojik analizörden ne kadar hassas yapabilmişiz ona bakalım isterseniz. Evet, oldukça iyi durumda. 0.9981 gibi bir değer vermiş. Şunu 500 milisaniyeye çekelim. Bir de değerini değiştirelim. Biraz daha hızlı yanıp sönsün. Daha hızlı yanıp sönüyor. Şuradan bir daha bakalım lojik analizörden. Evet, 500 milisaniye civarında bir bekleme süresi sağlamış oldum. Bu da böyle bir örnek oldu. Yani dediğim gibi bu system_tick olayı, yani sizin uygulamanıza göre değişebilir. Ortak bir zaman tutan bir fonksiyon, değişken olarak tanımladım. Başka bir zamanlama işlemi için kullanabilirsiniz. Böyle bir timer 4'ü kullanmak için uygun şeylerden bir tanesi, uygun uygulamalardan bir tanesi. Mesela onunla biz ne yaptık? system_tick diye bir değişken tanımladık. Bu zamanı tutuyor. 1 milisaniyede bir artıyor. Milisaniye cinsinden işlemcinin çalışmaya başladığı zamandan itibaren ölçen bir değişken. Bu değişkenin değerini kullanarak bir delay fonksiyonu yazdım. Ve bu şekilde kullanmış oldum. Evet, bu örneğimizde burada sonlandırabiliriz. Bir sonraki örnekte bakarız.